Herkese merhaba, ben Kübra. Yaklaşık 2,5 senedir Bahreyn'de yaşıyoruz. Kurumsal Turist isimli sosyal medya hesaplarımda seyahatlerimiz ve buradaki yaşantımızla ilgili içerikler paylaşıyorum. İlginizi çekerse takip edebilirsiniz. Bu videoda Bahreyn'le ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan Bahreyn'e nasıl gelebilirim sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Bu Bahreyn'de nasıl çalışabilirim, nasıl iş bulabilirimle ilgili bir video olmayacak. O ayrı bir videonun konusu olsun. Bu sefer sadece buraya nasıl gelebilirsiniz, burada nasıl oturma izni alabilirsiniz, sistem nasıl işliyor, biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Önce kısaca turist vizesi konusundan bahsedeyim. 2019 yılının Aralık ayına kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bahreyn vizesinden muaftı. Yani kelimenin tam anlamıyla pasaportu olan her Türk vatandaşı elini kolunu sallayarak Bahreyn'e girebiliyordu. Fakat Aralık ayında bir gün herkese bir mesaj geldi. Bahreyn Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başlamış. Gelen herkesi kapıdan geri çeviriyorlar, uçakları geri gönderiyorlar, Suudi Arabistan'dan geçirmiyorlar falan diye böyle bayağı olaylı bir dönem olmuştu. Medyaya yansımasa da bir vize krizimiz oldu bizim burada. Ve o günden beri de hala çözümlenmiş değil. Araya zaten korona mevzusu girdi. Evet, Bahreyn artık Türk vatandaşlarından vize istiyor. Gelmeden önce online vize almanız gerekiyor. Fakat sorun şu ki online vizeyi henüz kimseye vermiyor. Yeşil pasaport sahipleri de sadece 2 hafta süreyle gelebiliyorlardı. Sınırlar açıldıktan sonra nasıl olacak süreç onu henüz biz de bilmiyoruz. Eğer kafanızda Bahreyn'e gideyim, orada bir ay kalayım, o süre zarfında iş arayayım gibi bir düşünceniz varsa onu şimdilik rafa kaldırmanız gerekiyor. Böyle bir şey şu an için söz konusu değil maalesef. Peki Bahreyn'e göçmen olarak nasıl gelebilirsiniz? Bahreyn'in bir göçmen alım politikası yok. Tabii ki göçmenlerle ilgili yasal düzenlemeler vesaireler mevcut ama bir Almanya gibi, Avustralya veya Kanada gibi böyle başvuru yapabileceğiniz bir göçmenlik sisteminden söz edemiyoruz. Burada diğer Körfez ülkelerinde olduğu gibi bir sponsorluk sistemi mevcut. Nedir bu sponsorluk sistemi? Burada her yabancının bir kefili oluyor. Yani devlet gözünde yasal olarak sizden sorumlu birisi, bir kurum olabilir, bir şirket olabilir veya bir birey olabilir. Ama sonuç olarak sizden sorumlu birisi var devlet karşısında. Bu sizin sponsorunuz, sizin kefiliniz anlamına geliyor. Bahreyn'de sponsoru olmayan hiçbir yabancı yaşayamıyor. Peki kim size nasıl sponsor olabilir Bahreyn'de? Birincisi şirketler veya kurumlar olabilir artık nerede çalışacaksanız. Bahreyn'e gelmenin en kolay yolu bu aslında. Bir iş bulursunuz buraya gelmeden önce, çalışacağınız yer size sponsor olur. Onun vasıtasıyla önce çalışma izni ardından da oturma izni alırsınız. O şirkette çalıştığınız süre boyunca Bahreyn'de yaşayabilirsiniz. Fakat işten ayrıldığınız noktada ülkeyi terk etmeniz gerekiyor. Çünkü artık bir sponsorunuz kalmamış oluyor. Peki burada herhangi bir şirkette çalışmayanlar da var. Onlar nasıl ülkeden atılmadan yaşamaya devam ediyorlar? Bunun bir yasal bir de yasal olmayan iki yolu var. Yasal yolu Flexi Permit dediğimiz olaya başvurmuş olmaları. Bu beyaz yakalılar için çok geçerli bir sistem olmayabilir ama özellikle hizmet sektöründe çalışanlar için oldukça faydalı. Sistem şöyle çalışıyor. Siz diyelim ki Bahreyn'e geldiniz, bir şirkette çalışmaya başladınız. Daha sonra çalışma izniniz bitebilir, iptal edilebilir veya çalıştığınız yerle bir sorun yaşayabilirsiniz. Atıyorum 3 aydır maaşınızı almıyorsunuz. Diyelim ki o şirketten ayrılmak istiyorsunuz ama ayrıldığınız noktada sponsorluğunuz biteceği için ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu da istemiyorsunuz. Bu durumda eğer uygun bulunursanız Flexi Permit dedikleri bir sistem var. O sistemden faydalanıp mavi kart sahibi olabiliyorsunuz. Buna sahip olduktan sonra şirketlerden bağımsız olarak çalışma hakkına sahip oluyorsunuz. Yani istediğiniz bir şirkette veya birkaç şirkette istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Dediğim gibi özellikle hizmet sektöründe çalışanlar için
oldukça faydalı bir sistem. Fakat bu Flexi Permit'e başvurmak için daha önceden Bahreyn'e bir sponsor vasıtasıyla gelmiş olmak ve bir çalışma izninizin olmuş olması gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki siz şu anda Türkiye'desiniz ve işte Flexi Permit'e başvurup burada garsonluk yapmayı planlıyorsanız bunu yapamıyorsunuz. Öncelikle burada birisi sizi garson olarak işe alması gerekiyor. Ondan sonra oradan ayrılma noktasında ona başvuru yapabiliyorsunuz. İkinci yol da yasal olmayan yol. Şimdi şirketler burada tabii Bahreynli olmayan çalışanlarına sponsor oluyorlar ve o sponsorluk doğrultusunda onlar CPR sahibi oluyorlar. Her şirketin Çalışma Bakanlığı'nda belli bir kapasitesi var. Bunu kabaca şöyle örneklendireyim. Diyelim ki bir market açıldı. Market Çalışma Bakanlığı'na diyor ki benim burada 5 tane elemana ihtiyacım var. O zaman o marketin 5 kişilik CPR hakkı oluyor. Fakat şöyle olaylar dönebiliyor. O markette sadece 3 kişi çalıştırılıyor. Kalan 2 kişilik CPR hakkını dışarıya satıyorlar. Yani Bahreyn'e gelmek isteyen birilerine satıyorlar. Siz buraya geldiğiniz zaman o markette atıyorum kasiyer olarak çalışıyor gözüküyorsunuz. O marketin sponsorluğunda CPR sahibi oluyorsunuz ama burada atıyorum fotoğrafçılık yapıyorsunuz gibi. Sırf hani CPR sağlamak için, CPR satışı yapmak için kurulan bir sürü paravan şirketler mevcut. Bunları tabii ki sürekli tespit edip kapatıyorlar. Sınır dışı ediliyorsunuz ve bir daha bu bölgeye ayak basamıyorsunuz. Dediğim gibi zaten bu yola hiç girmemenizi öneriyorum ama hani bilin diye anlatmış oldum. Onun dışında Bahreyn'de bir üniversitede okumaya başlarsanız eğer bir yıllık öğrenci vizesi alıyorsunuz ve onun doğrultusunda yine oturma izni sahibi olabiliyorsunuz. Ama bu da eğitim hayatınız boyunca geçerli oluyor. Okulu bitirdikten sonra artık onu da kaybetmiş oluyorsunuz. Şirket ve kurumlar haricinde bireyler de sponsor olabilir. Bu konuyu da biraz açalım. Burada Bahreynli birisiyle evlenmeniz halinde tabii ki buraya gelip oturma izni alabiliyorsunuz. Bahreyn'de çalışan bir yabancıyla evli olmanız halinde de buraya gelme şansınız var. Çalışan kişi size sponsor oluyor. Onun sponsorluğu vasıtasıyla aile vizesi ve devamında oturma izni alabiliyorsunuz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey şu. Çalışan kişinin yani size sponsor olacak olan eşinizin maaşının en az 400 dinar olması gerekiyor. Aksi halde aile vizesine başvuru yapamıyorsunuz. Bu şu noktada da önemli. Siz diyelim ki şu anda Türkiye'de yaşayan bir çiftsiniz. Eşlerden birisi Bahreyn'de iş buldu. Atıyorum aylık 350 dinar. O noktada ailece Bahreyn'e göç edemiyorsunuz. Sadece çalışan kişi gelebiliyor buraya. Çalışan bir birey olarak eşinize ve 18 yaşını doldurmamış çocuklarınıza sponsor olup buraya gelmesini sağlayabilirsiniz. 18 yaşını aşmış çocuklarda sponsorluk olayı birazcık sıkıntılı olabiliyor. Fakat her şey aslında sizin çalıştığınız firmaya, oradaki pozisyonunuza ve aldığınız maaşa bağlı. Yüksek pozisyonlarda, yüksek maaşlı bir işte çalışıyorsanız bu konular çok da problem olmuyor aslında. Genelde anne ve babaya sponsor olamıyorsunuz ama dediğim gibi o da tamamen sizin çalışma durumunuza bağlı. Onun dışında bir de bazı özel durumlar var. Kendi kendinize sponsor olabileceğiniz. Birincisi burada bir iş sahibi olmanız. Burada yaklaşık 100 bin, yanlış bilmiyorsam 100 bin dinar değerinde bir şirket sahibiyseniz eğer hem kendinizin hem de ailenizin sponsoru olabiliyorsunuz. Bahreyn'de bir ev satın almak da size burada oturma izni alma hakkını sağlıyor. Kendi kendinizin sponsoru olabiliyorsunuz. Fakat bunun da belli başlı koşulları var. Satın aldığınız evin minimum 50 bin dinar değerinde olması gerekiyor. Bu da günümüz kuruyla yaklaşık 900 bin lira falan yapıyor. Yani 1 milyon lira gibi düşünebilirsiniz. Ve tabii her bölgeden ev satın alamıyorsunuz. Belli başlı bölgeler var yabancılara ev satışının yapıldığı. Yani eski Bahreyn kısımlarından falan ev satışı yapılmıyor. Yeni yapılan işte turistik zon dedikleri kısımlardan satın almanız gerekli. Aylık minimum 500 dinar bir gelirinizin olduğunu da
kanıtlamanız gerekiyor. Eğer bütün bunları sağlıyorsanız ömür boyu burada oturma izni sahibi olabiliyorsunuz. Burada altını çiziyorum, oturma izninin, vatandaşlık değil, oturma izni sadece alabiliyorsunuz. Tabii bunların %100 garantisi yok. Yani bunlar bir alternatif. Başvuruyu yapıyorsunuz, kabul edilirse alabiliyorsunuz ama kabul edilmezse yapabileceğiniz bir şey yok. Dediğim gibi şu aralar zaten ilişkilerimiz çok kötü. Yani başvurularınızın reddedilme ihtimali de var. Ve son olarak herhangi bir Körfez ülkesinde çalışıp Bahreyn'de oturduğunu kanıtlayan birisi de burada oturma izni sahibi olabiliyor. Biz bu kategoride bulunuyoruz. Uğur Suudi Arabistan'da çalışıyor ama bizim burada oturma iznimiz var. Bunun detaylarını hani nasıl alınacağını merak edersen, çok özel bir konu çünkü uzun uzun anlatmayacağım burada. Blogda detaylarını yazmıştım. Açıklama kısmına ilave ederim. İlgilenen varsa oradan bakabilirsiniz. Kısaca vatandaşlık konusuna da değinip videoyu sonlandırayım. Bahreyn'de yabancıların vatandaşlık alması durumu çok nadir gerçekleşen bir olay. Ama ben yine de bir şartlardan bahsedeyim. En az 25 yıl Bahreyn'de yaşadıysanız, çok iyi düzeyde Arapça biliyorsanız ve burada bir ev sahibi olduysanız Bahreyn'de vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Ama bu çıkacağı anlamına gelmiyor. Burada doğum yaptığınız zaman çocuğunuz vatandaşlık alamıyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Yabancı bir kadın Bahreynli bir erkekle evlendiği zaman çocuğu Bahreyn vatandaşı olabiliyor ama tam tersi durumda vatandaşlık alamıyormuş, yanlış bilmiyorsam. Bu bilgiden çok emin değilim. Birkaç yerde öyle okudum. Bahreyn'e gelişle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Konuyla alakalı bulduğum resmi kaynakları açıklama kısmına ilave ediyorum. İlginizi çekiyorsa siz de bakabilirsiniz. Çünkü insanlık hali, ben bir şeyi yanlış anlamışımdır. Güncel olarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Bugün anlattığım bir sene sonra geçerli olmayabilir. O noktada siz de kontrolünü sağlamış olursunuz. Dediğim gibi çalışmayla ilgili konulara başka videolarda değinmeye çalışacağım. Video hoşunuza gittiyse beğenirseniz çok sevinirim. Sorularınızı yorum olarak bırakabilirsiniz videonun altına. Diğer videolarda o konulara da yer vermeye çalışacağım öğrendiğim kadarıyla. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.